Okul müdürü okula dönüş sağlarken yol üzerine böyle bir keçi çıktı. Hoca aracı sakince durdurdu, keçinin gitmesini bekledi. Hayvan az ileride bariyer altında yol buldu ve yoldan çekildi. Hele şu kurt tek başına bir ordu. 4 saat önce ayağını incitmiş, kardan dolayı koşamayan ceylanı tutu. Bu kurt derin ormanlarda kurduğu tuzaklar tüm arazinin bilincinde. Gördüğü hayvanların kurtulması imkansız. Keçi ve koyun arasında çok fark var. Mesela keçi dağlara gitmek isteyince onu önünü kesmeyeceksin. Salacaksın, yayılsın. İstediği gibi yayılır ve kilosu alır. Ama bu durum koyunlar için geçerli değil. Koyun yayılınca önüne kesmelisin, seslenmelisin, çağırıp başında durmalısınız ki kilo alsın. Şekil verdiği halatı bu şekilde yaban domuz tutu. Bu duruma adamın yeteneği içeriyor. Tek seferde tutu. Bir adam koyun besler, sağımı yapar, koyundan süt alır. İşin gerçeği, koyun süt vermek için dünyaya gelmedi. Bu durumda inek de dahil. Hayvanın sütü aslında kuzu içindir, yani yavrusu için süt yapıyor. İnsanlarda kuzuya gideceği süt kendine kesiyor. Kuzu otlayan çobana saldıran ayı. Çoban kendini ve kuzuları savunmak için yanında tüfek taşıyordu. Baktı ayı sert ve öfkeli kuzulara koşuyor. Hemen omuzunda tüfeği indirdi, havaya 2 kez ateş etti. Ayı yön değiştirdi, yukarıya koşmaya başladı. 3 sene sonra yarım metre yağmış karın keyfini yapan bu adam, 2 köpeğin arasında geçerek köpekleri havaya uçurdu. Bulutların içine kadar yüksek dağlar. Kar üzerinde ilerleyen bu adam, yaklaşık 4 keçi adamın yoluna tesadüfen çıktı. Adam keçilerle yarıştı, keçilerin imkanları kısıtlı olduğuna rağmen gene iyi hız yaptıklarını gördük. Binlerce para değerindeki bu at, adam satın almadan önce. Atın koşuda ne kadar hızlı olduğunu kontrol etti. Yeterince seri ve hızlı olduğunu söyle ve atı almaya karar verdi. Ne kadar para ediyor siz yazın. Zengin bir adam bir yere bağış yapmak istiyordu. Tanıyanlar zannettiler fakir ve yoksulluk yaşayan insanlara yardım edecek. Ancak tahmin ettikleri gibi olmadı. Sokaklarda aç kalmış zayıf hayvanlara yardım et. Köpeğin suçu yoktu, bu kişiler dar sokakta köpeği yakaladılar. Eşek gibi, binek hayvan gibi bindiler. Sokakta binmişler, mahalle arasında turluyor. Köpeğin vücudunda kemik kırılabilir omurga eklem. Keşke etrafındaki insanlar bırakmasaydı. Sabah sabah yağmur sonrası balkona altına koşarak giren horuz tavuklar. Dün tavukların kümesini yıktık çünkü hava alıyordu. Malumdur, geceleri soğuk, tavuklar üşüyordu. 11 derece kar üstünde yatmış 2 kurt. Diğer ekip arkadaşlarını çağırıyorlar. Çünkü gece en yakın çiftliğe baskın yapacaklar. Sürü köpekler iyi oldu mu kurt yaklaşmaz. Bu adam kuş avlamayı severdi. Kuşların kanadı olduğu için yakalayamıyordu. Tanımadığı bir hocanın yanına gitti. Adam hocaya derdini anlatı, iman adam bir kağıt yazdı. Adam o sayfayı yanına sakladı. Adam kotu açıyordu, kuşlar uçarak adamın ayağına gelmeye başladı. Sabah hava giden bu avcılar bir keklik yakaladı. Daha sonra evcil kekliğini ve tuzaklara topladı. Hava biraz soğuktu, ateş yaktı. Keklik tutuğuna mutlu oldu ve hayvana zarar vermeden bölgesine geri saldı. Köyün çıkışında bu adamlar motosikletle, baltayla arabanın önünü kesti ve şoförden para talep etti. Ancak şoförün cebinde tabanca vardı. Hırsızların içine korku düştü, hemen kaçtılar. Bursa'dan Diyarbakır'a giden bu kadın evin önünde genç bir eşek gördü. Koşara yanına gitti, hemen ceketini bir tarafa attı ve eşeğe binmeye çalıştı. Ancak eşeğe binerken sınıfta kaldı. Keçi ve koyun arasındaki fark. Keçi soğuk havalarda erken pes ediyor. Koyun soğuk havalarda direniyor ve hayata sağ kalmaya çalışıyor. Keçi hafif hastalığa karşı ölmüş zannediyor. Koyun hasta olunca hastalığın üzerine yürüyor, kendini sağlıklı gösteriyor. 2 köyün sürüsü birbirine karıştı. Bu çobanın aklına sağlam bir fikir geldi. Hemen tüm hayvanları avlunun içine koydu. Sonra bir tarafta ince şah yolu gibi yol açtı. Koyunlar peş peşe o yolda geçmeye başladı. Çoban yolun çıkışında durdu ve böylelikle hayvanlar rahatlıkla ayırdı. Şırnak Uludere yaklaşık 700 keçi. Yağmur ve dolunay durmasını bekliyordu, hava koşulları daha sakin oldu, araziye otlamaya çıkıyor. Şuradaki kara keçi göze sürüyü dağıtmak. Bu kayaların arasında adamlar ot biçiyordu. Karşıdaki yamaçtan ergen bir leopar indi. Adamların yanında köpekler vardı. Aslında leopar burası tarla olduğunu ve köpekler var olduğunu bilmiyordu. Leopar bir an kendini köpekler içinde buldu. Belki daha önce bir kartalın ceylan kaldırdığını görmediniz. İşte bu ekranda olay yaşanıyor. Tek bir kartal tüm enerjisini devreye alarak ceylanı havaya kaldırıyor. 5 sene önce şurada birisi vefat etti. O dağından başında gömdüler şu yaban koçlar genelde. Akşam ve sabahları mezarın yakınlarına geliyor. Sivas'ta okul okuyan Ayşe köye dönerken babasına hediye amaçlı Sivas'tan getirdiği 2 köpek. Kurtlara karşı çok güçlü ve savunmalı, Mardinli orta yaşlı bir adam gezi amaçlı tarihi yerleri gezmeye giderken yola kırmızı desenli sırtlanlar çıktı. Sırtlanı daha net göstermek için kurnaya bastı. Sırtlan yeriden durdu. Afyonkarahisar'da satın aldığı ördek hemen bir gün sonra yumurtaların üstüne oturdu. 3. gün ördek yumurtalarını evden uzak yerlere götürmüştü. Ördeğin ne zaman oturduğu notlamıştı. Civciv çıkarmaya az zaman kalınca ördeği aramaya çıktı.
Neyse tam civcivler giderken adam rast geldi. Tunceli Munzur dağlarında kuzu çobanı. Kuzuları hayvanları sabah çeşmeye yakın taşların üzerinde tuzladı. Ve hayvanları suya gitti hemen 10 dakika sonra. Ceylanlar tuzluğa indiler. Şimdi yaban keçiler taşların üstünde kalmış tuzu yalıyor. Kemal Sunal filmindeki tek parmağıyla koca ineğe kaldıran adamın torunu. İşte bu köyde boynuyla kocaman motosiklet havaya çekiyor. Tırmanıyor ve o esnada motoru havaya kaldırıyor. Bu adam pikniğe gidiyordu. Bir kurt tesadüfen yola atladı. Kurt uzun zamandır hastaydı, yiyecek bulamamıştı. Yola inmeye mecbur kaldı durumu fark eden bu adam. Hayvanın önüne biraz yiyecek atı. Yağmurdan dolayı bu evine içine giren köpek. Hacı sopoyla köpeği böyle dışarıya çıkardı. Dışarıda şiddetli yağmur yağmasaydı köpek içeriye girmeyecekti. Adam keşke köpeği öyle dışarıya çıkarmasaydı. Bir ay önce Hacı Yusuf'un koyunlarına saldıran kurt. Bir gecende 18 kuzu telef etmişti. Buradaki iki kardeş Kafkas çoban köpeği. Dün akşam birlik oldular. Yara almadan kurtun hayatına son verdiler. Helikopter ve yolun çıkmadığı uçurumun ucuna. Bu Çinliler böyle bir köprü inşa ederek tepeye varmaya çalışıyorlar. Gerçekten inanılmaz bir olay. Adamlar zekayı kullanıyor. Fark ettiyseniz o merdivenle yürüyenlerin hepsinin belinde emniyet kemeri mevcut. Bu kadınlar köyde eşek ve katır bulamayınca, kuru odunları toplamaya giderken, soba için yeterince odun ot çalı topladı. Bir tanesi eşek pozisyona geçti. Böyle otları ve odunları yüklediler. Bu çocuklar sokakta ayağı kapının arasında kalmış köpek gördüler. Köpeği tuzaktan kurtardı, boynuna halat attılar, köpeği bağladı, eve götürecekti. Ancak köpek bunlara karşı olumsuz düşündü, kaçmayı planladı. Bu adamın birden fazla binek hayvanı vardı. At, eşek, katır birden fazla hayvana binmişti. Yalnız daha önce hiç deveye binmemişti. Bu videoda ilk kez deveye biniyor, bir devenin zıplama oyununu deneyimledi. Adamın ifadesi bir devenin biniş şekli, çoğu hayvandan daha zevkli. Lütfen eğer bir gün sudan geçersiniz yanınızda at ya da eşek varsa, lütfen hayvana binmeden geçin. Mesela bu ekranda adam at binerek soyun diğer tarafa geçecekti. Tahmin at çok korktu ya da su içinde ayağı bir şeye takıldı. Ya da adamı taşırken zorluk çekti. En sonda maalesef at soyun içine indi. Ancak adam kurtuldu. Fakir Hacı Mustafa keçiler için kuru çölde kurumuş. Çalı ot topluyordu, arkada ses duydu, arkana döndü. Bir şey görünmüyordu, ses tekrar geldi, gene bir görüntü yok. Sesi takip etti, 30 metre ötede oyuz hastalığına yakalanmış bir kurt gördü. Bu anne tavşan bırakmazdı kimse yavrusuna dokunsun. Sahibi taktik denedi, anne tavşanın önüne havuç tutu. Diğer adam da yuvada tek tek yavruları dışarıya çıkardı. Bu yöntemi kullanılarak doğru işleme ulaştı. Kapınızın önüne ya da çiftlik önüne bekçilik için. Kangal'a çok para vermenize gerek yok. Sokaktan yol kenarlarında bazen kaliteli yavru köpekler bulunuyor, fazla oldukları için dışarıya atıyorlar. Denk gelirsiniz, sahiplerinin bir süre sonra beklemediğinizden daha kaliteli çıkıyor, sabah kalkarken ilk köpeğinin kahvaltısı veriyor. Sonra kuzuların yemleri ve daha sonra ineklere arpa saman ve en sonda da kendine kahvaltı hazırlıyor. Önce emek sonra yemek. Türkiye'de benzin, mazot ve çok şey pahalı oldu. İnsanlar traktöre, gübreye para vermekten kaçınıyor. Çünkü gider geliri aşıyor. Eskiden tarlayı at, boğa, katırla sürerdi. Ekonomik insanları geriye çekti. Eskiden yaptığı işleme geri döndüler. Genç kadın ormanda bilmediği yol takip ederken tesadüfen bir ayıya denk geldi. İlk kez ayı gördüğüne rağmen heyecan yapmadan hafif sessizce geri çekildi. Böylelikle olaydan kurtulmuş oldu. İneklerden daha hızlı, daha az yiyen yak hayvan cinsi olduğunu biliyor muydunuz? Yaklar evcil, büyükbaş dünyasında hızlı ve az yiyen hayvanlardır. Kışın kar ve bazı hayvanların dayanmadığı hava şartlarında yaklar çok rahat hayata sağ kalabiliyor. 37 yaşındaki Berfin, sabah evin bahçesinde gördüğü soğuktan titreyen tilkiye sahiplendi. Gerçekten Berfin'in anlattığına göre tilki soğuktan donuyordu. İçeriye aldı, besledi, büyütü. Kedi gibi evin ortasında dolaşıyor. Alman kurdu eğitim almadan gene akıllı bir köpek cinsi. Ankara'daki Necati satın aldığı 4 Alman kurdu. Yarış için boş araziye götürdü Necati, 2 kez el kol hareketi yaparak şartları anlatmaya çalıştı. Köpekler hemen anladı. Alman kurdu eğitim almadan gene akıllı bir köpek cinsi. Ankara'daki Necati satın aldığı 4 Alman kurdu. Yarış için boş araziye götürdü Necati, 2 kez el kol hareketi yaparak şartları anlatmaya çalıştı. Köpekler hemen anladı. Ticaret için 320 keçi satın alan Hacı Ali. Bir süre sonra parası az kalınca yem almaya parası yetmedi. Daha sıcak yerlere keçileri götürmeyi düşündü. Göç yoluna çıktı, fakat göç yolunda kar yağdı, Ali dağlarda mahsur kaldı. Kurtlar koyunlara saldırmadan önce çobanlar 3 kurtu böyle görüntüledi. Kurnaz kurtlar insanları görünce cizdi projeden vazgeçtiler. Geri dönerek dağlara koşmaya başladı. Bu genç babası vefat etmeden önce şunu dile getirdi: "Şu ayıya sahip çık. Onu aç ve sokakta bırakma, ona yanlış yerine doğru davran.
Ben ayaktayken 13 senemi onunla bitirdim. Anlaşılan benim ömrüm geçti. Gideceğim dediklerimi lütfen unutma.